Marvel evreninde Spider-Man olmak kulağa efsane geliyor değil mi? En güçlü örümcek sensin. Şehrin üstünde uçuyorsun. Herkes güvende. Ama bu evrende güç bir ödül değil. Düşmanlara bir davetiye. Çünkü seni ısıran örümcek sıradan değildi. Mutant adaptasyon geni taşıyordu. Ve bu Doom gibi birinin gözünde tehdit demek. Bir gece kapıyı açıyorsun, içeride Mayhala ve Mary Jane var. İlk kez her şey yolunda gibi. Sonra duvarın içinden metal kollar çıkıyor. Karşında sana Doom'dan selam getiren bir doktor var. Örümcek Adam'ın klasik hikayesini bilirsiniz. Okulda cam fanusu tutulan bir örümcek seni ısırır ve Spider-Man'e dönüşürsün. Evet, bu da aslında böyle bir hikaye. Ama biraz daha farklı. Sizi ısıran örümcek X-Men'in mutant çalışmaları nedeniyle gen dizilimleri değiştirirmiş. Yani cam fanustan kaçtıktan sonra sizi ısırdığında Multiverse'ün en güçlü örümcek adamına dönüşeceksin. O an ufak bir ısırık sanıp görmezden gelebilirsin ama eve döndüğünde bir şeylerin ters gittiğini hemen fark ediyorsun. Gece ateşler içindesin. Bir yandan terliyorsun, diğer yandan da daha önce hiç olmadığı kadar algıların açık. Ve tam bu sırada kafanda bir şey açılıyor. Örümcek hissi. Örümcek çok güçlüydü. Çünkü o bir denekti. Mutant adaptasyon geni taşıyordu. Isırdığı bedeni sabitlemiyor, aksine güncelliyor. Sen güçlenmiyorsun. Her kavgadan sonra, her yenilgiden sonra yeni bir update alıp adeta durdurulamaz oluyorsun. Spider-Man olduktan sonra şehir bir anda korku değil umut sesine dönüşüyor. İlk günler tabi sende panik var ama her kurtardığın insanla elin daha sağlamlaşıyor. Ağın daha isabetli oluyor. Küçük soygunlar, çatı yangınları, kaybolan çocuklar. Hepsinde ben hallederim demeyi öğreniyorsun ve şehir de buna inanıyor. Gazetelerde artık sadece felaketler değil, senin yetiştiğin anlar konuşuluyor. İnsanlar geceleri daha rahat yürüyor. Mary Jane'le arandaki mesafeler eriyor. Buluşmalar yarım kalmıyor. O da senin yükünü yavaş yavaş anlıyor. Mayhala seni kaybetmeden, sen de onu saklamadan ev ilk kez gerçekten sıcak bir yer oluyor. Günler birbirini kovalarken gazetelerde son zamanlarda şehirde siyah bir silüetin gezdiği konuşulmaya başlanıyor. Ancak bu silüet hiç kimseye zarar vermiyor. Sanki başka bir hedefi var gibi. Her zaman olduğu gibi New York'u kurtardığın bir gecenin dönüşünde kapının önünde duruyorsun. Örümcek hissin bir şeyler hissetti, kıpırdadı. Bu en kötü uyarılardan biri. Geç kaldın hissi. İçeri girdin, ışık açıktı. Halan mutfakta. Mary Jane salonda. İkisi aynı evde aynı anda. Nadir bir huzur kırıntısı. Sonra metal sesi duydun. Duvarın içinden gelir gibi. Tavanın üstünden değil, sanki evin dokusunda tırmalanan bir şey. 4 mekanik kol karanlığın içinden uzandı. Salonun ortasında bir silüet belirdi. Doktor Octavius. Ama senin dünyandaki Otto değil. Gözlerinde başka bir evrenin soğuğu vardı. Her şey bir saniyede oldu. Bir kol mutfakta halanı yakaladı, diğer kol salonda Mary Jane'e uzandı. Sen ileri atıldın ama ev dar. Mesafe kısa, zaman acımasız. Doktor Octavius geri çekilirken sadece bir cümle bıraktı. Doom'un sana selamı var. Gerçeklikte ince bir yarık açıldı ve Doktor Octavius o yarıktan kayboldu. Evde sessizlik kaldı. Senin içinde ise ilk kez alarm değil, yangınlar yanıyor. Günler geçerken taziye cümleleri de sis gibi geldi geçti. Mezar toprağı avucuna yapıştı. Herkes güçlü ol dedi, sen zaten güçlüydün. Belki de güç kayıpların asıl sebebidir. O gece maskeyi takarken şunu fark ettin. Bu maske artık kimliğini saklamıyor. Maske içindeki canavarı tutmaya çalışıyor. Sen hareket etmek zorundasın. Çatılara çıktın. Gözlerin tek hedef arıyor. Doktor Octavius. Ve onun arkasındaki isim Doom. Ama şehir intikamla koşanı sever. Çünkü intikamla koşan kontrolsüzdür, kontrolsüz olan da hata yapar. Ve o hatanın adı karanlıkta seni bekliyordu. New York'un çatılarında dolaşırken karanlık bir gölgenin seni takip ettiğini fark ettin. Parlak siyah bir yüzey, beyaz yarık gözler. Bu Venom. Yaklaşıp acını koklar gibi durdu. Şimdi dedi iki ses üst üste. Daha da güçlüsün artık. Örümcek hissin tuhaflaştı. Venom'a karşı bağırmıyor gibiydi. Sanki Venom sinir sistemindeki bazı kanalları kapatıyordu. Bu onu tehlikeli yapan şeydi. Seni korkutarak değil, seni körleştirerek avlıyordu. Venom saldırdı. Yumruk değil. Vücudunu sardı. Omuzlarından içeri akmaya çalıştı. Maskenin kenarına tırmandı. Çünkü Venom'ın derdi seni öldürmek değil, seni sahiplenmek. En güçlü Spider-Man'i giymek. Sen duvara çarptın, ağ attın ve sıyrıldın. Venom dağıldı ve tekrardan birleşti. Her hamle öfkeni biraz daha büyüttü. Ve öfken Doktor Octavius'un istediği yere seni itti. Kontrolsüzlüğe. Venom'la dövüşünüzden sonra gökyüzü yırtıldı. Şimşek gibi değil,
Gerçekliğin dikişi sökülür gibi. Soğuk bir boşluk üfledi. Metal tıkırtıları duyuldu ve Doktor Octavius geri çıktı. Boynunda yeşile çalan metalik bir cihaz yanıp sönüyordu. Bir kelepçe. Bu Doom'un tasması. Ben burada olmak istemezdim Octavius ama Doom'un istediği şeyler insanların istemesini umursamaz. Senin sesin soğuk çıktı. Onları öldürdün dedin. Doktor Octavius'un gözlerinde bir çatlak belirdi. Sanki ben ile komut çarpışıyordu. Doom dedi. Senin varlığını risk görüyor. Beni erkenden öldürmemi söyledi. Venom da pozisyon aldı. Üçünüz aynı çatıda, aynı anda. Ve şehrin altında hala insanlar vardı. Tam o sırada kulağında yeni bir frekans açıldı. Senin cihazına ait değil. Daha temiz, daha disiplinli ve daha yabancı. Kulağındaki frekanstan Spider-Man diye bir ses duydun. Bizi duyuyor musun? Kim dedin? Octavius'tan gözünü hiç ayırmadan. Avengers ama senin evreninden değiliz. Gökyüzünde ikinci bir geçit açıldı. Stabil, kontrol edilmiş. İçinden 3 figür indi ve bir tanesini görür görmez boğazın düğümlendi. Kaptan Amerika, Steve Rogers. Ama bu Steve posterlerdeki gibi parlak değil. Daha sert, daha suskun, kalkanını taşıyışı bile bu savaşı kaybettik ama hala yürüyoruz der gibi. Yanında bir şimşek gibi ağırlık. Thor. Ve ikisinin arkasında farklı bir ekip enerjisi. Reed Richards, Mr. Fantastic, gözlere hesap yapar gibi ve Sue Storm, Invisible Woman etrafı görünmez bir basınçta tartar gibi duruyordu. Steve Rogers konuştu. Bizim evrenimizde Doom kapıları açtı. Gerçekliği düğümledi. Şehirleri birbirine yamadı. Biz kaçtık. Şimdi aynısı burada deneniyor. Sen derin bir nefes aldın. Beni bu yüzden mi istiyorsunuz diye sordun. Steve gözünü kırpmadan evet. Çünkü sen en güçlülerinden birisin. Doom seni ya kendi tarafına çeker ya da seni erkenden bitirir. Ve şu an olan şey erkenden bitirme planının canlı bir demosu. Sue görünmez bir kalkan açtı. Çatının kenarlarını stabilize eder gibi. Reed vücudunu uzatıp Doktor Octavius'un kollarından birini kilitlemeye çalıştı. Thor'un çekici gökyüzünü tehdit eder gibi ağırlaştı. Steve kalkanıyla araya girdi. Seninle Octavius'un arasında durdu. Ama Venom fırsat kolluyor. O sadece dövüşmüyor. Küçük bir boşluk arıyor. Ve Octavius sadece seni hedeflemiyordu. Kapıyı da büyütmeye çalışıyor. Sen bir an fark ettin. Doktor Octavius'un boynunda kelepçe cihazı sinyal veriyor. Doom uzaktan bir iple onu yönetiyor gibi iradesini sıkıştırıyor. Octavius'un gözündeki çatlak sinyal güçlendikçe kapanıyor. İntikamın vur diyor ama sen biliyorsun. Tam gücünle vurursan çatı çöker ve aşağıdaki insanlar ölebilir. En güçlü olmak en büyük hasar verme potansiyeli demek değildir. En güçlü olmak en büyük hasar verme potansiyeli demek değildir. Ve bu yüzden kararını verdin. Önce kelepçe. Doktor Octavius'un saldırısını kullandın hemen. Bir kol gelirken altından kayıp diğer kol kapanırken üstüne basıp sıçradın. Boynundaki cihaza yaklaştın. Octavius tıslayarak yapma dedi. Sen geç kaldın deyip ağınla cihazın etrafını sardın. Bu sefer çekmeden onu bürerek çektin. Metal çatırdadı. Yeşil ışık bir anda söndü. Octavius bir an derin bir nefes aldı. Sanki yıllardır ilk kez oksijen bulmuş gibi. Gözleri sana takıldı. Pişmanlık mı, korku mu, yoksa sadece yorgunluk mu ayırt edemedin. Ve tam o an Venom'un arkadan saldırısını hissettin. Örümcek hislerin Venom'un arkadan saldırısını sana hissettirdi. Omuzlarına yapıştı bir anda. Maskenin kenarından içeri sızmaya çalışıyor. Örümcek hissin boğuluyor. Nefesin daraldı artık. Ve Venom kulağına doğru gelip acın benim kapım dedi. Sen bileğini kendine çevirdin ve kendine doğru bir ağ attın. Venom'un yayıldığı bölgeyi sıkıştırdın ve kolunu uyuşarak içeriden çıktın. Göğsün sıkıştı ama zaman kazandın. Octavius o saniyede gökyüzündeki düğümü gördü. Evrenleri birbirine bağlayan kilit gibi bir şey. Doom bana geçmişi vaat etti dedi. Ama geçmişi düzeltemezsin. Sadece yeni bir felaket yazarsın. Kollarını düğüme sapladı. Kıvılcımlar patladı. Sue kalkanını güçlendirdi. Reed seni çekmeye çalıştı. Thor çekicini daha fazla zarar verme diye havada tuttu. Steve ise sadece bağırdı. Şimdi diye. O dişlerini sıktı ve düğümü kopardı. Kapı bir yara gibi büzüşüp kapandı. Doom'un sinyali boğuldu. Venom geriye doğru savruldu. Formu parçalanır gibi oldu ve karanlığa doğru çekildi. Octavius'un silüeti bir an durdu ve sonra o da kayboldu. Çatıya artık sessizlik çöktü. Steve yanına geldi. Bu sadece başlangıç. Sen aşağıya baktın, sirenler sürüyor. Şehir hala senden medet umuyor. Ama senin içinde hala o ev var. May halanın nefesi kesilirken çıkan o kısa ses. Mary Jane'in yarım kalan cümlesi. İşte Spider-Man olmanın berbatlığı bu. Düşmanlar seni yenmek istemez. Senden bir şey koparmak ister. Yumruğun değil, sevdiklerin hedef olur.
Güç ödül değil sana. Herkese açık bir davetiyedir. Steve başını salladı. Biz de önce şehri düşündük. Sonra elimizde ne şehir kaldı ne dünya. Sen maskeni düzelttin, Dom'u bulacaksın. Ama bu kez tek başına değilsin. Çünkü onu tek başına durduramayacağını biliyorsun. Spider-Man hikayesinin artık sonuna geldik. Multiverse yolculuğumuzu beğendiyseniz yorum atmayı ve videoya bir like bırakmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.